Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey, 2025'in sonlarında resmi olarak duyuruldu ve kısa süre sonra Aralık 2025'te ilk resmi fragman yayınlandı biliyorsunuz. Aslında fragman yayınlanır yayınlanmaz hakkında konuşacaktım sizlerle ama kısmet bugüneymiş. Nolan sinemasına olan hayranlığımı pek çoğunuz biliyorsunuz. O yüzden mutlaka bu film hakkında sizlerle konuşmak isterim. Çünkü bir yandan da bu fragman Nolan'ın kariyerinde ilk kez doğrudan mitolojik bir metni sinemaya taşıyacağını net biçimde ortaya koyuyordu. Proje, Homeros'un Odysseia destanının modern bir sinema diliyle yeniden ele alacağını gösteriyor. Fragmanın tonuna ve atmosferine baktığımızda klasik bir epik uyarlamadan ziyade Nolan'ın alışık olduğumuz zihinsel ve yapısal anlatısının izlerini görebiliyoruz. Bu videonun ilerleyen bölümlerinde fragmanı da detaylı biçimde inceleyeceğiz elbette ama önce bu filmin Nolan sinemasındaki yerini ve neden böyle bir hikayeye yöneldiğini, bu epik öykünün gerçekten ne anlattığı gibi konuları da konuşmak isterim. Fragman yayınlandığında muhtemelen çoğunuz benim gibi heyecanlanmıştır. Çünkü bu Nolan'ın mitolojinin en kadim hikayelerinden birine dokunacağını ilan etmesiydi. Bu kanalda sizinle mitolojiler hakkında çok fazla şey paylaştım ve bu öyküler üzerinden pek çok çıkarımlar yaptık, vizyonumuzu genişlettik. Odysseus'un öyküsünü de bundan 6 yıl önce anlatmıştım. Şimdi en sevdiğim yönetmenin bu öyküyü beyaz perdeye taşıyacağını öğrenince de haliyle büyük bir beklentiyle beklemeye koyuldum. Fragman şu aşamada bize çok fazla bir şey anlatmıyor. Yani tabii aslında bilerek anlatmıyor ama atmosferiyle, tonuyla ve seçtiği imgelerle bu filmin sıradan bir uyarlama olmayacağını hissettiriyor. Şimdi gelin Nolan'ın neden böyle bir hikayeye yöneldiğini ve seçiminin arkasında nasıl bir sinema dili olduğunu ve daha birçok konuyu birlikte ele alalım. Beni tanıyan tanımayan hemen herkes onca Matrix videosundan sonra en sevdiğim filmin Matrix olduğunu düşünür haliyle ama aslında değil. Yani Matrix ikinci sırada. Benim için zirve her zaman Nolan'ın bana göre başyapıtı olan The Prestige filmidir. Prestige hakkındaki videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu videomun konusu değil. Bu ayrıntıyı özellikle anlattım çünkü Prestige filminde olsun, İşte o eve dönüşün imkansızlığı ve kendini feda etme fikri aslında Nolan sinemasının tamamına yayılan ortak bir damar. Interstellar'da Cooper'ın çocuklarına kavuşma umuduyla zamanı ve kendi varlığını geride bırakması, Inception'da Cobb'un eve dönme arzusunun gerçeklikten bile ağır basması, The Dark Knight Rises'ta Bruce Wayne'in Gotham'ın iyiliği için sembolünü ve kimliğini feda etmesi ya da Dunkirk'te isimsiz askerlerin tek bir amaçla hayatta kalıp eve dönebilmek için her şeyi göze alması aslında aynı hikayenin farklı yüzleri. Nolan için bu eve dönüş teması hiçbir zaman basit bir varış noktası olmadı. Odyssey ise tamamen bir eve dönüş hikayesidir. Bu yüzden Odyssey gibi bir hikaye, Nolan'ın yıllardır sinemasında dolaylı olarak anlattığı temaların en saf, en kökensel karşılığı olacak. Christopher Nolan bugüne kadar doğrudan mitolojik bir hikaye anlatmadı ama filmlerine baktığımızda neredeyse tamamının mitolojik bir yapı üzerine kurulu olduğunu görmek zor değil. Memento'da hafızasını kaybetmiş bir adam kendi gerçekliğinin peşinde dolaşırken modern bir Teseus'a dönüşür. Inception'da rüya katmanları yeraltı dünyası gibi işlev görür ve kahraman her inişte kendinden bir parça kaybeder. Interstellar'da uzay yolculuğu aslında eve dönüşün imkansızlığı üzerine kurulu kozmik bir fedakarlık anlatısıdır. Nolan'ın kahramanları çoğu zaman kazanan karakterler değildir. Bedel öderler, değişirler ve çoğu zaman geri dönmek istedikleri yere artık ait olmazlar. Bu yüzden Nolan sineması biçimsel olarak modern görünse de özünde kadim mitlerin anlattığı o temel soruyla sürekli yüzleşir. İnsan seçtiği yolun sonunda eve dönebilir mi yoksa eve dönebilmek için önce kendisinden vazgeçmek zorunda mı kalır? Bu yüzden Nolan'ın The Odyssey'i nasıl anlatacağı meselesi heyecan verici. Çünkü dediğim gibi Nolan'ın bu hikayeyi klasik bir epik destan gibi ele alması düşünülemez bana göre. Onun sinemasında tanrılar sahneye inip kaderi belirlemez. Daha çok sistemler, zaman, koşullar ve geri dönülemez kararlar olur. Odysseus'un karşılaştığı canavarlar Nolan'ın dünyasında büyük ihtimalle fiziksel tehditlerden çok zihinsel eşiklere dönüşecek. Yolculuk düz bir hat üzerinde ilerlemek yerine parçalanacak, ileri geri sıçrayacak ve izleyici de bu belirsizliğin içine çekilecek. Hikayenin merkezinde ne oldu sorusu değil, bu bedel neden ödendi sorusu olur. Nolan neden şimdi kariyerinin bu aşamasında böyle bir hikayeye yöneliyor diye düşündüğümde bulduğum şey bu bahsettiğim eve dönüş kavramı arkadaşlar. Eve dönmek isteyen ama her adımda biraz daha değişen bir karakter, doğru olanı yapmak için kendinden vazgeçmek zorunda kalan bir kahraman ve yolculuğunun sonunda ulaşılan yerden çok bu yolculuğun insanı neye dönüştürdüğü meselesi. Odyssey bu soruların ilk kez doğrudan filtresiz bir mitolojik metin üzerinden sorulacağı bir alan açıyor. Bu tip bilinen büyük anlatılar sinemaya uyarlanacağı zaman başka bir yönetmen işin içinde olsaydı muhtemelen orijinal hikayeyi berbat edecekler diye düşünürdüm ama işin içinde Nolan olunca
İnsan bir heyecanlanıyor ister istemez. Şimdi yayınlanan resmi fragmanın bize neler anlattığına bakalım. Açılışta bizi kumların içine gömülmüş kalkanlar, mızraklar ve zırhlar karşılıyor. Bir savaş anından ziyade savaşın çoktan bitmiş olduğunu anlatan bir sahne. Nolan'ın sevdiği biçimde hikayeye sonuçtan giriyoruz yani. Epik bir çatışmayı yüceltmek yerine geride kalanları yani bedelini ve sessizliğini gösteriyor. Mükemmel bir açılış. Daha sonra fragmanın şu en ikonik sahnesi geliyor. Bu sahnede gördüğümüz şey muhtemelen Truva Savaşı'nın hemen sonrası. Siyah miğferli ve daha baskın görünen figür büyük ihtimalle Agamemnon yani Yunan ordularının başkomutanı ve krallar üzerinde söz sahibi olan otorite figürü. Arka plandaki askerlere, gemilere falan baktığımızda çatışmanın sona erdiğini ve artık asıl meselenin eve dönüş olduğunu anlıyoruz. Dış ses burada, yıllar süren savaşın ardından adamlarımla evim arasına kimse giremezdi. Ben bile diyor. Bu replikle birlikte okunduğunda sahne, Odysseus'un kendisini adamlarını sağ salim eve götürmekle yükümlü bir lider olarak konumlandırdığını anlıyoruz. Burada kısa bir parantez açayım. Fragmandaki siyah miğfer tasarımı internette tartışma konusu oldu. Batman maskesi benzetmeleri yapıldı hatta. O zaman biz de şunu konuşalım. Antik Yunan'da miğferler gerçekten böyle miydi? Ya da birebir tarihsel doğruluk şart mı? Bronz Çağı Yunan dünyasında kullanılan miğferler genellikle Korint, Mycena ve Dendra tipi olarak bildiğimiz yüzü kısmen kapatan ama bugünkü anlamda maskeye dönüşmeyen tasarımlar. Yani evet, fragmandaki miğfer birebir bir tarihsel kopya değil ama şimdi bu durum Nolan sineması açısından bir hata da değil elbette. Antik Yunan'da miğferlerin nasıl göründüğüne abimiz de bakmıştır yani bizim gibi. Bu daha çok bilinçli bir tercih belli ki. Nolan abimiz tarihsel ya da bilimsel gerçekliği çoğu zaman birebir yeniden üretmez. Onu dramatik ve simgesel bir dile dönüştürmeyi seviyor. Yani mesele o dönemde birebir böyle miydi meselesinden çok bu karakter nasıl hissettirmek istiyor meselesi. Nolan abime laf söyletmem oğlum, yapacak bir şey yok. Miğfer gayet de babalar gibi görünüyor bu arada. Özellikle arka kısmındaki şu altın örgü kısımları çok beğendim. Kapakta da kullanılmış. Şu pelerin tutan fibulalar da çok güzel görünüyor. Zaten sarı ve siyah birbirine çok güzel uyum sağlayan renkler. Daha sonra Tom Holland'ı görüyoruz. Odysseus'un oğlu Telemachus rolünde olacak. Telemachus, mitolojide babası Odysseus'un uzun savaş ve yolculuk sonrasında eve dönmesini bekleyen genç prens. Sonrasında şu gemilerin olduğu sahne var. Bunlar genel olarak kürekli savaş gemileri. Bunlar antik Yunan longship geleneğine yakın erken dönem çok kürekli tekneler. Eski İskandinavca langskip deniyor bunlara. Klasik dönemde en bilinen örnek trireme olsa da Odyssey'in geçtiği kabul edilen Miken Bronz Çağı döneminde gemiler bugünkü trireme tanımından biraz daha ilkel ve hibrit yapılardaydı. Fragmandaki tekneler tek direkli, kare yelkenli ve yanlarda yoğun kürek sıraları bulunan gemiler olarak tasarlanmış. Tarihsel açıdan bakıldığında Homeros'un anlattığı dönemde Yunan gemileri gerçekten de hem yelken hem de kürekle ilerleyen uzun, dar ve düşük bordralı teknelerdi. Yani fragmandaki genel silüet ve işlev mantığı büyük ölçüde tutarlı ama hani birebir ölçüler, kürek sayıları ya da gövde detayları konusunda kesin konuşmak zor. Çünkü bronz çağı denizciliğine dair elimizdeki veriler sınırlı. Ama dediğim gibi bunların birebir tarihi gerçekliğinin peşinde koşmak doğru değil. Önemli olan dönemin ruhunu yansıtabilmesi. Tekneler de gayet güzel görünüyor. Sonrasında şöyle bir sahne var. Bu sahnede büyük ihtimalle Troya atı sahnesinin sonuçlarını ya da hemen sonrasını görüyoruz. Truva atı insan gücüyle taşınması gereken özel bir savaş hilesiydi biliyorsunuz. Mitolojiye göre bu fikir Odysseus'a aittir ve Troya'nın düşüşünü sağlayan kritik bir hamledir. Sonraki sahnede Odysseus'u canlandıracak olan Matt Damon abimizi görüyoruz. Odysseus karakteri için gayet güzel bir oyuncu seçimi. Abimiz hakkını verecektir. Bu arada Matt Damon bu film için kariyerimin zirvesiydi dedi. Yani bir oyuncu için kariyerinin zirvesi bir Nolan filminde olmayacak da nerede olacak? Bulduğum her fırsatta Nolan yüceltmemden rahatsız olanları şu şekilde kovarım bak. Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? Karışmayın bana. Mesele Nolan olunca şuna dönüşüyorum, ne yapayım? Ben bununla geldim, bununla giderim lan, aceleyim. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlümü satın alamazsın. Sonrasındaki sahne de çok hoşuma gitti. Odysseus ve adamlarının bir gemide gizlice ilerlediği, yakalanmamak için sessiz olmak zorunda oldukları son derece tehlikeli bir anı gösteriyor. Karanlık, sıkışık, kaotik bir ortamdalar. Muhtemelen burada hala düşman topraklarında ya da düşman kontrolündeki bir gemideler. Burada yukarıdan aniden bir kılıç saplanıyor. Aşağıda birileri var mı diye kontrol etmek için Odysseus'un adamlarından birine denk geliyor ama hemen ağzını kapatıyorlar bağırmasın diye. O da kendini tutuyor tüm acısına rağmen. Burası gerçekten sert bir sahne. Odysseus'un öyküsündeki o uzun yolculuğun yıpratıcı, kirli ve acımasız yüzünü kısacık bir sahneyle vermiş bence fragmanın bu kısmı.
Sonra Odysseus ve adamlarının bir mağaraya girdiği bir sahne var. Bu sahneler öykünün en bilinen bölümlerinden biri, yani Kiklop Polifemos'la karşılaştıkları kısım. Bu mağara mitolojide Polifemos'un yaşadığı yer. Mitolojiye göre bu noktada Odysseus fiziksel güçle değil, zeka ile hayatta kalıyor. Polifemos'u doğrudan alt edemez ama onu kandırır, kör eder ve kaçmayı başarır. Sonrasında şöyle bir takım askerlerin yeşillik bir alanda aşağıya doğru koştukları bir sahne var. İleride de yanaşmakta olan tekneleri görüyoruz. Bunlar muhtemelen Odysseus'un kendi adamları. Öyküye göre burası muhtemelen Odysseus ve adamlarının yeni bir adaya çıkışı ya da aceleyle geri çekilmek zorunda kaldıkları anlardan biri. Odyssey'de bu tip sahneler sıkça karşımıza çıkar. Odysseus'un tayfası çoğu adaya umutla çıkar ama çok kısa sürede ya yerel halkla ya da doğaüstü bir tehditle karşılaşıp panik halinde gemilere dönmek zorunda kalır. Bu yüzden burası muhtemelen Kiklop bölümünden sonra ya da ondan bağımsız yanlış adaya çıkma anlarından biri. Yani şunu görünce muhtemelen sikerler kaç şeklinde yaşanmış bir sahne olabilir burası. Sisle örtülü bu sahnelerde Odysseus ve adamları artık bildikleri dünyadan çıkmış gibi. Karanlık düzlükte yürüyen silüetler, topraktan sessizce ortaya çıkan figürler var. Bu topraktan yükselen varlıklar Odyssea'daki Ölüler Diyarı sahnesi muhtemelen. Geçmişin, ölenlerin ve geride bırakılanların Odysseus'un karşısına çıkışı. Odysseus yolculuğunun bir noktasında Triseas'ın ruhuna danışmak için yeraltı dünyasına iner. Burada karşılaştığı varlıklar canlı insanlar değil, gölge gibi dolaşan ruhlardır. Zorlu deniz sahnelerinden sonra da muhtemelen Penelope'nin Odysseus'a geri döneceğine söz ver dediği ve Odysseus'un da peki ya başaramazsam dediği sahneyle fragman sona eriyor. Şimdi bir adım geri atalım ve Odysseus'un asıl öyküsünü, yani Homeros'un anlattığı o kadim yolculuğu yeniden kısaca bir hatırlayalım. Truva Savaşı sona erdiğinde şehirler düşmüş, kahramanlar zafer sarhoşluğu içindeyken Odysseus için asıl yolculuk yeni başlamıştır. 10 yıl süren savaş bitmiştir ama onu bekleyen 10 yıl daha vardır. Çünkü Odysseus, tanrıların iradesini, insanın zaaflarını ve en çok da kendi benliğini aşmak zorundadır. Yola çıktığında yanında gemiler, askerler ve umut vardır. Ama daha ilk adımlarda bu umut çatırdamaya başlar. İsmaros'ta kazandıkları zafer ölçüsüz bir yağmaya dönüşür. Disiplin bozulur, kibir öne çıkar ve bu kibirin bedeli ağır olur. Sonra Lotus yiyenlerin diyarına ulaşırlar. Burada kılıç yoktur, savaş yoktur. Yalnızca unutmak vardır. Lotus'u yiyenler evlerini, geçmişlerini, amaçlarını hatırlamaz. Odysseus adamlarını zorla gemilere sürükler. Çünkü bu yolculukta unutmak ölmekle eşdeğerdir. Eve dönüş hafızayla mümkündür. Kim olduğunu unutursan nereye döneceğini de unutursun. Derken karanlık mağaranın sahibiyle karşılaşırız. Kiklop Polifemos. Polifemos devasa gücüyle adamlarını birer birer ezerken Odysseus kılıcını değil ismini kullanır. Benim adım hiç kimse der. Kör edilen dev yardım istediğinde ona hiç kimsenin zarar verdiğini söyler. İşte Odysseus'un alameti farikası budur. Kaba güce karşı zeka. Ama burada da bir kırılma yaşanır. Kaçmayı başardığında Odysseus gururuna yenik düşer ve gerçek adını haykırır. Bu tek anlık kibir, denizlerin tanrısı Poseidon'un öfkesini sonsuza dek üzerine çeker. Yolculuğunun uzamasının sebebi de tam olarak budur. Rüzgarların efendisi Aialos, ona eve dönüşünü sağlayacak tüm rüzgarları bir torbada sunar. Gemi neredeyse İtaka'ya ulaşmıştır ama mürettebat torbada hazine olduğunu sanarak onu açar. Rüzgarlar serbest kalır, gemiler tekrar açık denizlere savrulur. Burada kaderin ironisi vardır. Eve bu kadar yaklaşmışken insanın şüphesi ve açgözlülüğü her şeyi bozar. Odysseus tanrılarla birlikte insan doğasıyla da savaşmaktadır. Laestrogonlar diyarında gemiler paramparça edilir, adamlar yutulur, yolculuk artık bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür. Ardından Kirke'nin adası gelir. Adamlar hayvana dönüştürülür, domuz bedenlerinde insan bilinci kaybolur. Odysseus burada tanrıların yardım ve iradesiyle ayakta kalır. Kirke düşman olmaktan çok bir öğretmene dönüşür ve ona yer altına inmesi gerektiğini söyler. Ölüler diyarına yapılan bu yolculuk destanın en karanlık anlarından biridir. Odysseus kahramanların gölgeleriyle konuşur. Annesinin hayalini görür, geleceği öğrenir. Burada ona açıkça söylenen şudur: eve dönecektir ama yalnız, yorgun ve bedel ödemiş olarak. Çünkü hiçbir büyük yolculuk kayıpsız bitmez. Dönüş yolunda sirenler vardır. Şarkıları bilginin, gerçeğin ve mutlak cazibenin sesidir. Odysseus onları duymak ister ama yok olmak istemez. Kendisini geminin direğine bağlatır. Adamlarının kulaklarını bal mumuyla kapatır. Ardından Skyla ve Charybdis gelir. İki felaket arasında bir seçim yapmak zorundadır.
6 adamını feda eder ama gemiyi kurtarır. Sonrasında Helios'un kutsal sığırları yenir. Açlık, itaatsizlik ve kader birleşir. Zeus'un yıldırımı gemiyi parçalar. Odysseus artık yapayalnızdır. Kalipso'nun adasında yıllar geçer. Ona ölümsüzlük sunulur. Acısız ve sonsuz bir yaşam vaat edilir ama Odysseus her gün denize bakar. Çünkü ölümsüzlük bile evin yerini tutmaz. Tanrıların kararıyla serbest bırakılır ve son kez deniz onu sınar. Sonunda İtaka'ya ulaşır ama bu bir zafer dönüşü değildir. Kimliğini gizleyerek bir dilenci gibi girer sarayına. Penelope'nin sabrı, tariflerin yozlaşması ve bekleyişin ağırlığı burada sınanır. Yay sahnesiyle Odysseus kendini açıklar ve düzeni yeniden kurar. Ama bu düzen artık eski düzen değildir çünkü Odysseus eskiden olduğu kişi değildir. İşte öykünün kısa özeti böyle dostlar. Bir kahramandan çok bir insanın destanı. Eve dönüşün ne kadar zor olduğunu, yolun insanı nasıl parçaladığını ve yine de neden yürünmesi gerektiğini anlatan bir hikaye. Tanrılarla pazarlık eden, hatalar yapan, kibirlenen, korkan ama yine de yürümeye devam eden bir insanın hikayesi. Bu öyküyü zaten biliyoruz ama tabii asıl merak ettiğimiz mitolojinin belki de en zengin katmanlı bu anlatısını Christopher Nolan nasıl ele alacak? Bu destanı görkemli bir macera olarak mı anlatacak yoksa bir insanın iç dünyasında geçen uzun ve yıpratıcı bir sınav gibi mi işleyecek? Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Nolan süslemelerden çok ağırlığı, efsaneden çok bedeli, mucizeden çok sonuçlarını anlatmaya niyetli. Bana göre Odysseia, Nolan sinemasına şaşırtıcı derecede yakışacak bir iş olacak. Eve dönmenin anlamını yeniden sorgulayan modern bir destan. Beklentim oldukça yüksek. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.